birisiyle Osman'ı konuşuyorsun. Kitapta kaldığın yere gözünü bir iliştiriyorsun ve Osman içeri girdi yazıyor. Hiç Osman karakteri de o zamana kadar geçmemiş mesela. Ya diyorsun, ben daha yeni sana Osman demedim mi? Bak burada da Osman yazıyor yani. Bunu kim yaşamamıştır hayatta? Yaşamayan yoktur. Radyoyu açıyorsun. Ben de tam bu kelimeyi düşünüyordum diye bundan etkileniyorsun. Aslında bu doku, bu dantela kainattaki bütün hadiselerde mevcut ama biz bunların çok azlarını okuyabiliyoruz. Ve bu okuyabildiğimiz denk gelmelere de ne diyoruz? Tevafuk diyoruz. Yani burada bir ilahi kasıt var. Allah Azze ve Celle bu olayı kasten denk getiriyor. Bir şeyleri okuyabilelim diye. Bir insanı hiçbir başka referansa ve aracıya ihtiyaç bırakmadan bizzat Allah'ı hatırlatıyor. Birden tevhid mertebesine çıkarıyor insanı. Vallahi bunu Allah yaptı diyor adam. Şimdi bu dersler güzel izleniyor. Çok da istifade ediliyor. Bununla ilgili çok güzel dönütler de alıyoruz da. Ama şunu fark ettik. YouTube'da abone olmadan izleyici sayısı çok yüksek. Biz geçen hafta bununla ilgili toplantı yaptık. Tek tek verileri, analizleri yansıttık. Yani ortalama %25 normal abone olarak takip edenler var. %75 de abone olmadan dersleri takip edenler var. Ama farkında değiller. Çünkü sürekli videolar karşısına çıkıyor, izliyor, aboneyim zannediyor. O yüzden bir bakmaları lazım yani abone miyim, değil miyim diye. Kontrol etmek gerekiyor. Aynı zamanda abone olduktan sonra bildirimleri de açmak gerekiyor. Abone olduktan sonra yorum yapma da bizim için çok önemli. Çünkü bu videolardan dönütleri de öyle alıyoruz. YouTube da buna çok önem veriyor. Diyor ki bu video izlenmiş. Bu video insana tesir etmiş. Kendine bir değişiklik oluşturmuş. Ondan dolayı da duygularını bize aktarmış diye YouTube buna çok ehemmiyet veriyor. O yüzden yani videoyu izledikten sonra video ile ilgili gerçek yorumlar, tam böyle etki ettiği yerler yazılsa çok güzel olur. YouTube buna da çok önem veriyor. Böyle olunca ne oluyor? Biz zaten buradaki maksadımız Hayalhanem olarak YouTube kanalı ya da sosyal medya mecrasını kullanmaktaki amacımız daha çok insana ulaşmak olduğu için bir insan evinde otururken bu videoları izlediği zaman, abone olup altına da yorum yazdığı zaman aslında o videoyu daha çok kişiye ulaştırmasına o evde oturan arkadaş vesile olmuş oluyor. Buradaki belki sevaba da ortak olmuş oluyor. O yüzden beğenip yorum yapmak isteyen katıla da abone olabilir. Katıla abone olduğu zaman da buradaki sosyal medya giderlerine de destekte bulunmuş oluyor. Tevafuku hatırlıyor musunuz ne olduğunu? Bayağı detaylı işledik tevafuk meselesini, değil mi? Birkaç ders boyunca. Tevafuk, Allah Azze ve Celle'nin bir şeyleri denk getirmesi. Bu bazen konuşmada olabilir, bazen bir satırda olabilir, bazen bir eşyada olabilir. Bazen değil mi hayatındaki bir olayın parlamasında görülebilir bu tevafuk meselesi. Üstad Hazretleri bunun kasti olarak Allah Azze ve Celle'nin denk getirmeleri olduğunu, zaten kainatta tesadüf var mı? Zaten tesadüf yok. Madem tesadüf yoktur ve Allah Azze ve Celle abes ile iş görmez, o yüzden kainatta bizim görebildiğimiz düzenlere tevafuk denilir. Normalde kainatta tesadüf olan veyahut abes olan bir düzen var mıdır kainatta? Yoktur. Bizim yeteri kadar ilmimiz olsa bir fabrika bacasından çıkan dumanın hangi parametrelerle hangi hareketi yaptığını, çok parametre var değil mi? O dumanın yoğunluğu var, hangi hızda bacadan çıktığı var, çarptığı rüzgar var, rüzgarın öz ağırlığı var. İlahi çok parametre var değil mi? Ben o ilme hakim olsam bu duman bir dakika sonra şurada olacak diyebilir miyim? Diyebilirim. Yani fabrika bacasından çıkan duman da bir düzen içerisinden çıkıyor ama bende o ilim olmadığından dolayı ben o düzeni fark edip okuyamıyorum. Doğru mu? Şöyle bir şelale görsek, şelaleden akan damlalar. Binlerce, belki yüz binlerce damla değil mi şelaleden? O şelaleden akan su ve fışkıran damlalarda da bir düzen var mı? Var. Bende onu okuyabilecek ilim var mı? Yok. Mümkün öyle bir ilim üretmemiz, o da mümkün değil. Yani zahirde baktığımda çok tesadüfi gözüküyor değil mi? Galon galon sular fışkırıyor, farklı yerlere çarpıyor, o çarpmalardan damlalar oluşuyor. Ama onu etkileyen bütün parametrelere hakim olsam, şu damla bir dakika sonra şurada olacak diyebilir miyim? Diyebilirim. Demek ki bana tesadüf gözüken olaylarda dahi, bir fabrika bacasından çıkan dumanda, bir şelaleden çıkan su damlacıklarında dahi aslında bir düzen var. İşte bu düzende bazen Allah Azze ve Celle bizim gözümüzün görebileceği kadar olayları ayan ediyor. Bazı hayatımızda parlamalar yaşanıyor. Ve biz bunlara ne diyoruz? Tevafuk diyoruz. Allah'ın bu denk getirmeleri, tekrar edeyim burası önemli geldi bana. Aslında kainatın tamamında bu tevafuklar, simetriler ve düzenler var mı? Var. Peki biz bunların ne kadarını okuyabiliyoruzdur? Çok küçük bir miktarını okuyabiliyoruzdur. Yani daha önce de bir örnek konuşmuştuk, yani tekrar verelim. Belki bu ay yaptığımız derslerde, mesela bu ay 10 tane ders okuduk diyelim. İçeri giren insanların sayıları farklı değil mi? Mesela birinde 50 girdi, birinde 100 girdi, birinde 70 girdi, birinde 90 girdi. Belki ahirette bir bakacağız. Yani bu ay bu derse giren insanların tamamının sat sayıları aynı çıkacak belki de. Hani anlayalım diye bir uç örnek veriyorum. Sonra diyeceğiz ki demek Cemil o yüzden gelmemiş derse diyeceğiz o gün.
Aslında bu doku, bu dantela kainattaki bütün hadiselerde mevcut ama biz bunların çok azlarını okuyabiliyoruz. Ve bu okuyabildiğimiz denk gelmelere de ne diyoruz? Tevafuk diyoruz. Yani burada bir ilahi kasıt var. Allah Azze ve Celle bu olayı kasten denk getiriyor. Bir şeyleri okuyabilelim diye. Bunun çok hikmetleri var. Yani bu insana şevk verir, güven verir. En büyük meselesi tevhid tabii. Bu tevafuk derslerini yapmamızın en büyük meselesi tevhiddir. Yani şimdi birisiyle Osman'ı konuşuyorsun. Kitapta kaldığın yere gözünü bir iliştiriyorsun ve Osman içeri girdi yazıyor. Hiç Osman karakteri de o zamana kadar geçmemiş mesela. Ya diyorsun ben daha yeni sana Osman demedim mi? Bak burada da Osman yazıyor yani. Bunu kim yaşamamıştır hayatta? Yaşamayan yoktur. Bu hüccet olarak yani delil olarak çok yüksek referans alınabilecek bir şey değildir. Yani bak böyle bir şey denk geldik, kesin böyle bir hüküm var. Bunu diyemeyiz ama bir insanı hiçbir başka referansa ve aracıya ihtiyaç bırakmadan bizzat Allah'ı hatırlatıyor değil mi? Yani birden tevhid mertebesine çıkarıyor insanı değil mi? Vallahi bunu Allah yaptı diyor adam. Ve bunu anlayabilmek için bir altyapıya gerek yok, bir ilme gerek yok. Mesela Kur'an'ın belagatındaki mucizeleri okuyabilmek için bir altyapıya ve ilme ihtiyaç var. Ama böyle bir tevafukta bir anda Allah diyebiliyorsun yani öyle bir altyapıya da ihtiyaç yok. O yüzden tevafuk meselesine Üstad Hazretleri çok önem vermiş ve tekrar edeyim çok faydaları var. En büyük meselesi tevhiddir. İnsana şevk verir, bir anda güven verir. Geçen bizim Osman çok güzel bir örnek verdi. Doktorluk için test savunmasına girmiş Osman. Test savunmasını da yaptım diyor. Hocalar da karşısındaki böyle çok ciddi hocalarmış. Telaş yapmış orada. Ya hiç yüzlerinden de bir şey okunmuyor. Acaba savunmamı beğeniyorlar mı? Çünkü değil mi aylarca orada hazırlık yaptın, çalışmanı sunacaksın ve onaylanacak ya da onaylanmayacak. Tam o arada hocanın bir tanesi şöyle bir işaret yapmış. Onu yaptı hoca, ben rahatladım diyor. Yani küçücük bir işarette insana o rahatlama geldiği gibi yani günlük hayatta çok fazla iş yapıyorsun ve ana konu şurası. Allah razı olacak mı? Müttaki bir adamın aklının ucunda bir yerde Allah beni cehennemden kurtaracak mı sorusu vardır. Salih ameller yapan adamın aklının bir köşesinde Allah bana cenneti verecek mi sorusu vardır. Ehli kalp olan aşık bir adamın aklının bir köşesinde Allah bana ahirette ruhiyetü cemalullah'ı gösterecek mi sorusu vardır. Arif olan insanın aklının bir köşesinde bu yaptığımdan Allah razı mı sorusu vardır. Üstad Hazretleri bunu 25. sözde anlatıyor değil mi? Aynı bu şekilde. O yüzden o arif profilini taklit etmeye çalışan insanların günlük çok şeyle uğraşıyorlar ve şu soruyu merak ediyor. Acaba bu yaptıklarımdan Allah razı mı? Yani zahirde bir şeyler gözüküyor ama bu zahirde gözüken şey Allah için bir şey ifade etmiyor. Acaba Allah Azze ve Celle bu yaptığımdan razı mı? Bu amelimden razı mı? Bu olaydan razı mı? Sen tam bunları düşünürken bir anda tevafukta işaret gelse, dediğim gibi çok büyük bir hüccet değildir. Ama bizim gibi zayıf ve şevke ihtiyaç duyan insanlar için de çok önemli bir meseledir. Hele dar anlarda, sıkıştığın anlarda tam öyle küçük bir işaret sana gelse bir anda mutlu eder seni. Yani az önceki test savunmasında, stresli geçen ortamda bir hocanın sana şu işareti yapması gibi o güveni insana aşılar değil mi? Bu cihette tevafuk çok önemli bir meseledir. Bilmem izah edebildim mi? Şimdi Risale-i Nur'da tevafuk meselesiyle ilgili çok fazla keşif var. Özellikle hurufatta tevafuk meselesi ve olayların parlaması meselesinde çok keşif var. Hurufatta tevafuk meselesine biraz örnek vereyim. Kelimelerin yazılımında, diziliminde. En meşhur meselesini biz çok uzun ders yaptık. Arkadaşların o Kur'an'ın tevafukatı dersini izlemesini öneririm mutlaka. Zamanında Hafız Osman isminde birisi Kur'an'ı el yazısıyla güzelleştirmek için bir musaf yazıyor. Üstad Hazretleri o Hafız Osman'ın musafından okumasını yaparken, Kur'an'ı okurken orada simetriler fark ediyor ama inanılmaz şekilde. Öyle olunca talebelerini topluyor. Her birisine cüzler veriyor ve elinizle yazın deyince normalde Arabiye hattı içlerinde en zayıf olan Hüsrev abi. Hüsrev Altınbaşak'ın yazdığı Kur'an'da bir sürü simetri görüyor. Yani 2800 küsür lafz-ı celal var, lafzullah var. Onun 2750 tanesi simetride bulunmuş. Yani alt alta dizilmiş, sayfalarda karşılıklı birbirine bakmış, bu sayfada önlü arkalı. Yani bu normal bir dizilim değil diye Üstad Hazretleri o şu an Hüsrev hattı diye geçen Kur'an'daki tevafukları keşfeden kişi Üstad Hazretleri ve bu asırda aklı gözüne inmiş insanlara ayan beyan bir gösterge değil mi? Bu Kur'an'ın göstergesi. Bir insan o dönemin şartlarında ki o zaman Üstad Hazretleri Risale-i Nur'larda da bu tevafuklar var ve bu tevafuklara yaz kardeşim diyor. Yazan katipler de bu tevafukların farkında değil. Çok sonradan fark ediyorlar yazdıklarındaki tevafukları. Mesela 10. söz nedir? 10. söz Haşr Risalesi. 10. sözde çok simetrik tevafuklar görüyorlar. 19. mektup hatırlıyor musunuz ne olduğunu? Mucizat-ı Ahmediye. 1000'e yakın Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet hayatındaki mucizeleri Üstad Hazretleri kaleme almış ve 8 farklı katip yazıyor. 8 farklı katip. Kimi zaman Resul-i Ekrem kelimeleri simetri oluşturmuş.
Kimi zaman Kur'an kelimesi simetri oluşturmuş. Yani ya böyle ya sayfalar karşılıklı ya arkalı önlü vesaire. Özellikle Mucizat-ı Ahmediye Risalesi yazılırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 1000'e yakın mucizesinin anlatıldığı çok fazla tevafukların sayısı artmış. Ve bunu 8 farklı katip yazıyor. Yani Üstad Hazretleri kendisi de yazmıyor. Yaz kardeşim diyor. Yazıyor. Başka zaman başkası yazıyor. Üstad Hazretleri bunu tasih ederken bu Risale'yi bu tevafukları fark ediyor. Ve katipleri de bunun farkında değil. Üstadım bunlar nasıl olmuş böyle diyor. Şimdi 29. söz var. Osmanlıca yazılmış o zaman. Yine aynı metot. Yaz kardeşim diyor. Osmanlıca şekilde yazılıyor. Yaklaşık 35 sayfa. Bir bakıyorlar ki satırların başlarının tamamı elifle başlamış. Sonlara doğru birkaç tanesi öyle başlamıyor. Onun da bir hikmeti var. Yani bir insan 35 sayfada bunu nasıl yapabilir? Yani bir katip buna uğraşsa nasıl yapabilir acaba? 35 sayfada yaklaşık elifler satır başında başlıyor. Daha sonra da bir bakıyorlar eliflerin rakamı 29. söz Risalesi'nin telifiyle yine tevafuk ediyor, denk geliyor. Şimdi bir gariplik yok mu yani? Bunu yazan katip de farkında değil. Meclisteki bütün insanlar bu tevafuku görüyor. Öyle değil mi yani? Bir samimi meclis düşün, bir samimi çatı düşün. Bunlar yazılıyor, ediliyor. Daha sonradan matbu hale gelecek bunlar. O zaman el yazması. Osmanlıca. Yazılıyor, ediliyor falan. Daha sonra tavsiye edilirken deniyor ki ya bunlar denk gelmiş böyle. Nasıl ya bunlar nasıl denk gelmiş diye şaşırır mı insan, şaşırmaz mı? Şimdi düşün mesela örnek olsun diye farazi söylüyorum. Dedim ki ya ben bir hatıralarımı yazayım dedim. Geçtim bir Word dosyası açtım hatıralarımı yazıyorum. Bir baktım sayfada 20 tane veya edatı böyle alt alta ip gibi dizilmiş cetvel gibi. Şimdi ben ne derim ben burada? Soruyorum sen ne dersin? İnsan ne der böyle bir şey görünce? Ya burada bir kasıt var der değil mi? Yani böyle birisi denk getirmiş bunları der değil mi? Bir ikram der, bir hediye der. Çünkü çok şaşırtıcı bir şey. Neden şaşırtıcı? Punto kalınlığı farklı olsa öyle olmayacak. Satır sayısı farklı olsa öyle olmayacak. Seçtiğin yazı karakteri kaç tane seçenek var orada? Onlarca seçenek var. Farklı bir karakter seçsen gene öyle olmayacak. Üstad Hazretleri buna çok güzel örnek veriyor. Elimde avucumda çerezler var. Karışık çerezleri havaya attım. Leblebiler ayrıldı, üzümler ayrıldı. Gözünle görüyorsun bunu. Ne dersin? Ya ilahi bir el buna müdahale etti demekten başka şansın var mı? Yok. Şimdi bizim hayatımızda 2 tane kelime denk gelince etkileniyoruz. Radyoyu açıyorsun. Ben de tam bu kelimeyi düşünüyordum diye bundan etkileniyorsun. Bu kadar fazla tevafuk adedi olunca ne düşünür insan bunu? Hem de çok daraldığın, sıkıldığın, zorlandığın dönemlerdesin. İnsan böyle bir an ne düşünür? Ya demek ki birisi bize bir ikramda, bir hediyede, bir lütufta bulunuyor diye sevinir mi, sevinmez mi? İşte bu hadiselerin tamamına tevafuk deniyor. Şimdi Risale-i Nur okuyanlar bilir ki tevafuklara Risale-i Nur'larda çok yer verilmiştir bu denk gelmelere. Yani bunlar aman canım ne olacak diye geçmemiş Üstad Hazretleri. Öyle diyor. Küllü şeyin minel habibi habib. Yani sevgilinin diyarından gelen her şey sevgilidir. O yüzden bunları da öyle o makamdan almış gelen tevafukları. Ve düşünmüş yani bir nimeti anlatmak lazım. Öyle değil mi? Çünkü nimetlerin hakiki sahibini göstermek lazım. Allah Azze ve Celle de verdiği nimetleri kulun üstünde görmek istiyor mu? Ve emme bi ni'meti rabbike fehaddis. Değil mi? O yüzden Üstad Hazretleri bunu önemsiyor. Yer yer Kur'an'daki tevafuklar, yer yer Risale-i Nur'daki tevafuklar, yer yer hayatta parlama suretinde gözüken tevafuklar. Yani hadiselerin içerisindeki o hadiselerin dilinden tevafuklar. Bunlara çok önem veriyor ve bunları makbuliyet alameti olarak görüyor. Yani demek ki yaptığımız iş makbul, böyle bir ikram geldi şeklinde. O yüzden de sık sık etrafını anlatıyor. Etrafını anlatınca bir kısmı ilgi duyar, bir kısmı da Üstad Hazretleri'nin bu kadar tevafuk anlatmasını lüzumsuz görür. O lüzumsuz görme olaylarında hatta bir ufakta Üstad Hazretlerini darıltıyorlar. Bu kadar tevafuğa gerek var mıydı diye. Öyle biraz darılttıklarında ya bu kadar gerek var mı tevafuk anlatmaya diye darıltınca Üstad Hazretleri de haliyle şu meseleyi düşünüyor. Acaba bu kadar ehemmiyetli iman hakikatleri meseleleri dururken bu kadar fazla tevafukla uğraşmak israf mı? Kulu veşrabu ve la tusrifu. Kural belli değil mi? Yiyiniz içiniz, israf etmeyiniz. Yani buradaki yeme içmeden asıl mana Allah'ın isimleri, esmaları değil mi? Biraz daha alta insek hayatımızı israf etmemek. En alt kademeye zahire indiğinde de masadaki ekmek ve su olabilir. Ama onun üstünde nefis, nefes. Onun da üstünde esma var. Yani kainat çalışıp sana bir ilahi mesaj sunuyor. Orada esma israf olduktan sonra senin ekmeği israf etmen pek bir şey ifade etmiyor. Sıralamayı iyi anlamamız lazım. Bu bir emri ilahi yani. Kulu veşrabu ve la tusrifu. Yani yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. Şimdi öyle olunca Üstad Hazretleri düşünüyor. Acaba imanın meseleleri dururken bu kadar tevafukla uğraşmam israf mı diye bu düşüncelerini de kaleme almış. Okuyalım mı birlikte? Bismihi Subhanehu.
Kastamonu 39. mektup. Bugünlerde tefsirin ve 10. sözün tevafukatına baktım. Tefsir dediği işaretleyeceğiz. 10. söz dediği de Haşr Risalesi, az önce konuştuk. Kendi kendime dedim ki bu ziyade tafsilat israftır. Çok tevafukla ilgili mesele konuşuyoruz. Üstad Hazretleri de o talebelerinin reaksiyonuna karşılık acaba israf mı diye onu sorguluyor. Ehemmiyetli meseleler çoktur. Vakit zayi olmasın. Üstad Hazretleri'nin bu tereddütüne karşı kalbine ilham geliyor. Yani bu ilham meselesi kimilerinin pek anlamakta zorlandığı mesele ama işte ben resim çizdiğimde de ilham geliyor. Burada da böyle dertlendiğinden dolayı kalbine gelen ilhama ihtar diyor. Hutur, hatırlama, ihtar. Bunlar aslında bizim hatırlamayı akla veriyoruz da hatırlama buradan olmaz, kalpten olur. Onu biraz yerini yanlış, kaynağını yanlış biliyoruz. Hatırlama meselesi akıldan kaynak almaz, kalpten kaynak alır. Evet. Birden ihtar edildi ki o tevafuk altında çok ehemmiyetli bir mesele vardır. Altında diyor, tevafukun altında. Şimdi altında dediğine göre kazılması gereken bir mesele var. Yani bu kelimelere de dikkat etsek iyi olur. O tevafukta demiyor, tevafukun altında. Bir şey arıyorsun, koltuğun altında diyorum. Yani bir aramaya devam etmen lazım. Koltuğu kaldırman lazım. Belki altında çok eşya vardır, eşyaları ayıklaman lazım. Bir mücadele gayret istiyor, ona da dikkat edelim. Hem madem tevafukta bir inayeti hassa ve iltifat-ı rahmani Risale-i Nur'a karşı tezahür etmiş. Bir iltifat var, hassa diyor, özel bir iltifat. Öyle değil mi? Neye karşı? Risale-i Nur. Üstad Hazretleri zaten diğer meseleler gibi bunu da üstüne almıyor. Risale-i Nur, yani oradaki hasbi insanların oluşturduğu, buraların anladığı manalarla oluşturduğu şahs-ı manevi. Buyurun. O iltifata karşı hissi şükran ve memnuniyet ve müteşekkirane sevinç ne kadar ifratkârane de olsa israf olamaz. Şimdi bir daha konuşalım. Burada ehadi bir tecelli var. Doğru mu? Ne demek ehadi tecelli? Özel bir iltifat var. Kimden olduğu savunuluyor metinde? Allah Azze ve Celle'nin iltifatı oldu. Peki Allah Azze ve Celle'den gelen özel bir işaret nasıl önemsiz olabilir? En küçüğü bile önemsiz olabilir mi? Mesela güneşi Allah Azze ve Celle bize ikram etti. Bu önemli. Ama hayatımda bana küçük gelen bir denk gelme var. Bu önemsiz mi? Allah Azze ve Celle için güneş, Samanyolu galaksi, kainat yaratmakla bir karınca yaratmak arasında hiçbir fark olmadığından dolayı buradaki ana konu kendini tanıtmak istediği makamdan onu tanıman. Onu tanıdıktan sonra ha kainat yaratmış ha küçücük bir olay yaratmış. Bunlar arasında hiçbir fark yok. Anlıyorsunuz değil mi olayları? Böyle olursa eğer böyle bir özel işaretle bir tevafuk Allah Azze ve Celle'den ikram gelirse buna şükür gerekir mi gerekmez mi? Gerekir. Belki israf olan kısmı hayatımızdaki böyle tevafukları önemsiz görmektir. Yani küçük bir ekmek parçası önemli, bir yarım kalan su önemli. Benim için önemli. Ben dikkat ediyorum yani içilmez halde hani ağzı bir bardakta çok açık kalsa değil mi? O içilmez artık saatler geçse üstünden. Ama o bile diyorum ki ya bu israf olmasın bir çiçeğe toprağına dökelim yani. Genelde hayatımız öyle gidiyor. Şimdi bunlar çok önemli. Bunlarda vela tusrifu, israf etmeyelim. Ama tevafukları israf mı edelim? Belki de israf olan mesele bu tevafuğu önemsiz görüp zayi etmektir. Şimdi Allah Azze ve Celle küçücük bir tevafuk yarattı. Ben de diyelim ki fazla şükrettim buna. Şimdi ben 10 dakika yemek yesem. Antepli çok. Beyran içeyim hadi 10 dakika. Bugün tantuni yemeyin bugün. Hadi 10 dakika bir yemek yedim. 10 dakika yemeği bitirdikten sonra 10 dakika boyunca şükretsem. Bu ifrat mıdır? Yani normal hayatın akışına göre ifrattır aslında değil mi? Hayatın akışına göre. Yani siz bunu uyguluyor musunuz normal hayatınızda? 10 dakika yemeğe 10 dakika şükretsem. Bir saat çocuğumla oynadım. Ona da döneyim bir saat şükredeyim. Bugün işte bir saat namaz kıldım. Namaz kılabildiğime bir saat şükredim. Yani hayatın akışına göre bu olması gerekenin üstün bir mesele. İfrat oluyor değil mi? Peki israf mıdır? İsraf değildir. O zaman her ifrat israf değildir. Değil mi? Ya bu kadar fazla tevafukla uğraşma meselesi ve bunlara şükretme meselesi. Onun cevabını vermiş olduk. Ve şükrün safi bir kulluk olduğunu da unutmamak lazım. Var mı problem? Devam edelim mi? Karıştı mı kafa? Buyurun devam edelim. Bu ihtar mücmelini iki cihetle izah edeceğim. İki mesele var şimdi ona giriyoruz. Birincisi, her şeyde ne kadar cüz'i de olsa bir kast ve iradenin cilvesi bulunmasıdır. Tesadüf hakiki olarak olmamasıdır. Her şeyde kasıt var mı? O zaman hiçbir şeyde tesadüf yok. Bizde öyle mi? Değil.
makro olaylarda kasıt vardır. Güneşler dönerken, yıldızlar, gezegenler, dünya dönerken, ay dönerken bunlarda problem yok, değil mi? Dünyadaki su kütlesinin ve buz kütlesinin oranı büyük meseleler. Yani makro olaylarda bize göre ilahi kasıt var. Peki ya mikro olaylarda? Yani benim bugün yolda filanca biriyle çarpışmam. Arabayla giderken bu kavşaktan değil de bu kavşaktan dönmem. Bunlarda nasıl görüyoruz? Bunları kendi kontrolümüzde görüyoruz. İşte olayın problemi burada başlıyor. Zaten bu mantık sonrasında deizmi doğuruyor. Doğru mu? Yani büyük olaylar Allah'tan da küçük olaylarla niye ilgilensin? Yani bir karıncanın adımıyla ne alakası var? Yani bir arının bulacağı polenle denk gelmesi. Konacağı çiçekle denk gelmesi. Kaç adedinin o kovanı oluşturması. Yani bu sayısal çoklukların Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle ne alakası var? Yani bizim bakış açımız bu. Ve burada çok büyük problem var. Yani güneşte, ayda ilahi kasıt göründüğü gibi en küçük olayda bile ilahi kasıt görünmektedir. Yani şurada elimiz çarpsa, bir bardak kırılsa onda da ilahi kasıt görülmektedir. Yani elimden bir bardağın kayıp düşmesi de mi? Yahu ne bardağı? Bir yaprağın yere düşmesi bile. Bizim itikadımızda böyle değil mi? Yani Allah Azze ve Celle'nin ilminden, kudretinden, irade ve meşiyetinden, bunları kasten söylüyorum, lazım olacak. İlminden, kudretinden, irade ve meşiyetinden hariç bir yaprak yere düşebilir mi? O zaman hakiki manada tesadüf yoktur. Demek ki kainatta her şey bir düzen içinde zaten denk geliyor. Bazıları denk gelirken büyük puntolarla denk geliyor. Ben de okuyabiliyorum onları, öyle değil mi? Aa Necdet, ben de seni söylemiştim, bak şimdi karşıma çıktın gibi. İşte biz de onlara tevafuk diyoruz yani. Okuyabildiğimiz kısmı o kadar. Devam edelim. Evet, kesretin en çok dağınık ve en ziyade tesadüfe verilen kelimattaki hurufatın vaziyetleridir. Şimdi kesret dediği, yani bizim aklımızda karmaşa, zahirde de tesadüf gibi gözüken olaylar var ya, bunların en fazla yer aldığı, yani denk gelmesi en zor meseleler ağzımızdan çıkan kelimeler. Farkında mısınız? Yani bunların bir şeyle denk gelmesi çok zor. Yani ben bile o kelimeleri nasıl düşündüğümü sorsan sana yorumlayamam onu. Kelimelerin denk gelmesi. Mana olarak da değil, harflerin denk gelmesi, yani yerleri, şekilleri, sıraları. Bu çok zor bir mesele. İki insanın yolda denk gelmesinden daha mı zor? Daha zor. Ağızdan çıkan kelimelerin denk gelmesi. Şimdi şuna değinecek. Bunda bile bir tesadüf yoksa başka neyde olabilir? Konunun gideceği yeri anlıyorsun değil mi? Zaten tesadüf deme meselesi çok dar bakıyorsun. Baktığın darlıkta da düzen görmüyorsun. Düzen görmeyince ne diyorsun? Ben düzen göremiyorsam tesadüftür. Yani basit bir mantık aslında. Buyurun. Hususan kitabette Kitabet ne demek? Ketebe fiili var ya, hani yazmak değil mi? Kitabet demek şimdi yazıya geçti. Yani ağızdan çıkan kelimeler çok kesretli, çoklukta, karmaşık. Kelimelerde de böyle. Yani yazı dilinde de bunu tutturmak çok zor. İki insanın yan yana gelmesinden daha zor, onun fevkinde mi mesele? Evet. Hususen kitabette madem hiç münasebeti olmayan ve ihtiyar-ı beşeri karışmayan hurufatın vaziyetlerinde bir tenasüp, bir nizam bulunuyor. bunlara az önce örnek verdik. 10. sözde Haşr Risalesi'nde vardır dedik. 19. mektupta Mucizat-ı Ahmediye'de vardır dedik. Onu kastediyor. Çok zor mesele diyor. Yani yazarken bir şeyleri denk getirtmek çok zor. Yani ben bilgisayarda sürekli satır başlarını satırın altına alıyorum. İçimden de arada dua ederim. Ya keşke yazdığım şeylerde hep satır başları alta denk gelse. Başka ne isterim diye. Yani bırak harfi, bırak kelimeyi, bırak cümleyi. Daha satır başlarında arada bir denk geldiğinde 100-200 satır yazmışsın. Aa, bu da tam satır başına denk geldi. Ne büyük bir olay diyorum içimden. Çok zor bunlar da bir şeyleri denk getirmek, harfleri, kelimeleri. Yani benim gibi böyle zamanında satır başı gibi bir meseleye dikkatinizi verdiyseniz ne kadar zor olduğunu daha iyi anlarsınız. Buyurun. Elbette bir irade-i gaybiye tahtında vaziyetler veriliyor. Madem bu zorluklarda denk gelmeler, simetriler varsa başka birinin eli bu işe girdiği kesindir. Aşikar diyor. Aşikar. Çok net gözüküyor. Hiçbir şey daire-i ilim ve kudretinden hariç olmadığı gibi Şimdi kainattaki meselelerde 3 olay var. Kainattaki meselelerin Allah Azze ve Celle'nin ilmi dairesinde olduğunu biz biliyoruz değil mi? Ne yaşanıyorsa Allah biliyordur. Var mı şüphemiz? Kainattaki hadiseler Allah'ın kudret dairesinde. Bunda şüpheniz var mı? Yani bütün eylemleri Allah mı yaratıyor? Benim namaz kılmamı Allah mı yaratıyor? Evet. Başkasının içki içmesini Allah mı yaratıyor? Evet. Yani kişi onu meylediyor. Allah Azze ve Celle de ona göre eylemi yaratıyor. Kainattaki her şey Allah'ın ilmi dairesinde diyecek birazdan. Kudreti dairesinde diyecek. Sonra irade ve meşiyeti dairesinde. Yani benim istemem de mi Allah'ın
istemesinin altında yer alıyor diyecek birazdan. Konu ilginç bir yere gidiyor ama burada biraz şöyle baş başayız diye biraz detay girmek istiyorum. Kainattaki her şeyin ilmi dairesinde olduğu meselesinde biraz bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Daha fazla Allah Azze ve Celle'yi tanıyacak şekilde bakmamız gerekiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle haydır, diridir, canlıdır. Allah Azze ve Celle'nin ilmi de haydır. Yani ilmi ezeli hıfz-ı ilahide bir şey kaydedilirken data olarak kaydedilmez. O şeyin kendisi olarak kaydedilir. Benim geçenlerde gördüğüm kelebek benim kafamda renk, şekil, büyüklük, kanatlarındaki desen böyle kayıtlı. Allah Azze ve Celle de data olarak yani renk, şekil, büyüklük olarak kayıtlı değil. O kelebeğin içinde bulunduğu kainatla birlikte o kelebek diri olarak kayıtlı. Eskiler sormuşlar, bir gül yaratılıyor, belki birçoğumuz göremiyoruz, bir hafta sonra gerisi oluyor. Allah Azze ve Celle'nin bunca yarattığı israf değil mi? Şimdi öncelikle yarattığı mevcudatta benim bir şeyleri görmem ve Allah'ı tanımam bir birimse, Allah Azze ve Celle'nin yarattığını görüp mukaddes bir lezzet alması 9 birimdir. Onu anlamamız lazım. Allah Azze ve Celle yarattığı şeylerin güzelliklerinden ve onların temaşasından mukaddes bir lezzet alır ama haşa biz gibi değil, biz onun tabirinden aciziz. Biz nasıl bir lezzet onu bilmiyoruz ama mukaddes bir lezzet alır. O senin bir hafta gördüğün gül çiçeği, bir ay hayatta kalan o kelebek, birkaç gün hayatta kalan başka bir güzellik, ilmi ezeli'de, ilahi hafızada, içinde bulunduğu kainatla birlikte canlı olarak kaydediliyorsa israf diye bir şey yoktur. Bizim bugün hayatta kaybedip özlediğimiz çoğu şey de bir boyutta diri olarak kalmaktadır. Allah'ın ilmi ilahisinde olan bir şeyi bilgisayara kaydettiğiniz data gibi düşünürseniz Allah Azze ve Celle'yi çok nakıs tanımış oluruz. Bizim kaybettiğimiz, özlediğimiz birçok şey, bir anı, bir insan, bir dost, o dönem içimden gelen bir his ve heyecan, ah keşke o heyecanı tekrar yaşayabilseydim dediğim bir olay. Bunlar bir boyutta hala canlı olarak varlığını sürdürmektedir. O yüzden İnşallah Allah bizden razı olursa bir gün o boyuta ve o güzelliklere tekrar ulaşma imkanı olacaktır. Yani o güzellikler devam edecek. Bu daire-i ilimi bir kafanızda yeniden oluşturmak istedim. İşte zamanında mesela gitmişiz Kahramanmaraş'a. Orada ne günler geçirmişiz ama bir fotoğraf karesinde hapsolmuş ve o benim bilgisayarıma kaydedilmiş. Bak görüyor musun dağı, çiçeği yani. İki boyutta bir şeyden keyif almaya çalışıyoruz. İlmi ilahi öyle data biriktirmiyor. Hay ve canlı olarak neyimiz varsa bu insana çok da ümit veriyor farkındaysanız. Şimdi bu detayı anlattıktan sonra tekrar başa almak istiyorum. Konumuz şurası yani yine tevafuk çatısında işliyoruz. Kainattaki her şey daire-i ilimde. Yani her şeyden Allah'ın bilgisi var. Doğru mu? Kainattaki her şey daire-i kudrette. Yani yaratan Allah her şeyi. Peki aynı zamanda kainattaki her şey daire-i irade ve meşiyette mi? Yani benim dilemem Allah'ın dilemesinin altında mı? Ben özgür dilemiyor muyum? Mesela yeni bir kitap yazdım. O kitabı yazma niyeti bana ait değil mi? Ya da bu vakıfı diyelim ki ben kurdum hadi. Bu vakıfı kurma niyeti bana ait değil mi? Niyeti. Filanca biriyle evlendim yani. Bir anda içimden evlilik isteği geldi ve filanca ile evlendim dedim. Yani bu niyet bana ait değil mi yani burada? Şimdi burada enteresan bir mesele var. İyi anlamamız gerekiyor. Zaten Tekvir suresi 29'da da diyor ki Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor. Demek ki benim dilememin fevkinde başka bir dileme var. Bunu şu örnekle hatırlatsam iyi olacak. 2 direksiyonlu bir araba var. Direksiyonun bir tarafında zayıf, kuvvetsiz bir çocuk oturuyor. Bu insanın iradesini temsil ediyor. Direksiyonun öbür tarafında da çok kuvvetli yani hiç güç yetmeyecek bir adam oturuyor. Bu neyi temsil ediyor? Bu da kaderi temsil ediyor. Şimdi bu çocuk direksiyonu sağa çevirse, güçlü adam da direksiyonu sağa çevirse araba nereye gider? Sağa gider. Sıkıntı yok. Bu çocuk direksiyonu sola çevirse, güçlü adam da direksiyonu sağa çevirse bu araba nereye gider? Araba yine sağa gider. Yani çocuğun istediği yere gitmez. İnsan bir şeyi niyet eder. Kader de ona mütabakat ederse o iş olur. İnsan bir şeye niyet eder ama kader başka bir yöne direksiyonu çevirirse o iş olmaz. Yani evet kainatta Allah Azze ve Celle'nin iradesi ve meşiyet. Meşiyet dileme demek. Hani maşallah diyoruz ya ne güzel dilemiş. Allah'ın dilemesi, istemesi. Kainatta Allah'ın dilemesi haricinde olan hiçbir şey yok. O zaman kaderin dışında bir pozisyon yok. Doğru mu? Yani rastgele bir iş yapıyor gibi gözünsek de bugün bu gömleği giyeyim. Ya canım istedi bir sahilde yürüyeyim. Rastgele bir iş yapıyor gibi gözüksek de o iş daire-i ilim,
daireyi kudret, daireyi meşiyet ve iradenin içerisinde. İşte tevafukların anlamlı olması buradan. Sana bana tesadüf gibi gelen olaylar bu dairelerin içerisinde olduğundan, senin dilemenin de üstünde Allah Azze ve Celle'nin dilemesi olduğundan dolayı büyük dokuya baktığında onları Allah Azze ve Celle'nin tevafuk ettirip denk getirttiğini çok net görebileceksin. Bilmem anlatabildim mi? Bir kademe daha derinleşiyorum. Bu anlattığım olay Eşari mezhebinin konusu. Hani bizim fıkıhta ameli olarak mezheplerimiz var ya, Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki. Bir de onların altında onun itikadını besleyen okullar, ekoller var. İmam Eşari, genelde Şafii arkadaşlarımız öyledir. İmam Maturidi var, genelde Hanifi arkadaşlarımız öyledir. Üstad Hazretleri'nin Risale-i Nur'da güzellikleri ve iyilikleri üstüne almaması, birçok kötülüğü kendi nefsinden bilmesi, o da Eşari ekolünün çok ince bir öğretisidir. Yani bu anlattığımız mesele, buna cebri mutavassıt deniyor. Yani bildiğimiz yanlış cebriye ekolü değil. Ehli sünnetin içerisinde bir ekol bu. Cebri mutavassıt deniyor. Yani niyetlerin, bak niyetlerin diyorum, Allah'a bakan bir boyutu olduğunu söylüyor bu ekol, bu okul. Yani şöyle düşünün, ya bende çok güzel niyetler vardı, o yüzden hayalhanem ortaya geldi. Ya o güzel niyet nerede, sen nerede? Zaten bu mal sana ait olsa işte filanca yaşında değil 5 yıl önce de sende olurdu o. Doğru mu? Ya bende mükemmel bir niyet vardı, o yüzden bu kitabı yazdım. Ya o niyet kim, sen kim? Eşari bunu diyor. Çok güzel bir şey. İnsanların iyilikleri üstüne almaması, ucuba girmemesi, sadece olan güzelliklere şükretmesine vesile olan bir olay bu. Çok ince bir mesele. Yani o iyiliği proje olarak aklında tutmak kim, sen kim? Güzel niyet kim, ben kim? O güzel niyeti de kalbime koyan Allah. Yani o güzel niyetlerden habersiz yaşarken bu manalar nasıl doğdu? Sen bunu sahiplenemezsin. Said Nursi Hazretleri de sahiplenmemiş. Bakın 28. mektupta diyor ki, evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri, o güzel özellikleri, değil mi? O şerbetler nasıl içindeki üzümün? Kuru çubuğunda aranılmaz. Ya o daldan nasıl geçmiş de o ucunda o güzellik şerbet şerbet birikmiş. Yani dalı ısırır mısın ya? Aynı lezzet çıkmıyor. O zaman onda aranmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim diyor. Yani Üstad Hazretleri Risale-i Nur'ları kendi emek gayreti olarak görmüyor. Aczine, fakrına, muhtaçlığına ve ihtiyacına binaen hediye ve ikram edildiğini söylüyor. O niyeti de sahiplenmiyor. Yani ben mükemmel niyet ettiğim için Risale-i Nur külliyatını yazdım. Bunu almıyor üstüne. Sadece kendisine aldığı bizim o cüz'i meyelan dediğimiz. O da çok farazi bir hat değil mi? Cüz'i meyelan dediğimiz. Şimdi biraz daha o detaya girsek belki yorulursunuz. Bununla ilgili bir ufak mesele daha okuyayım. Yine 28. mektupta geçiyor. Önce tevafukları anlatıyor. Bu tevafukların bir işareti gaybi olduğunu anlatıyor. Öyle değil mi? Gaybi bir işaret denk gelmeler. Sonra da diyor ki bu tevafuklar diyor hem gururumu kırar. Tevafuktan istifadeye bakar mısın? Ve sırf bir tercüman olduğumu katiyen bana gösterdi. Hem hiç medar iftihar benim için bir şey bırakmıyor. Çünkü denk getirme senden değil, Allah'tan. Yalnız medarı şükran olan şeyleri gösteriyor. Yani tevafuk irade dışı olduğundan insanın gururunu kırıyor. Bu senden değil, Allah'ın ikramıdır diyor ve seni sadece şükre yönlendiriyor. Nasıl olay? Acayip değil mi? Yordun mu kafanızı? Biraz önemliydi bu mesele. O yüzden anlatmak istedim. Bunlar çekirdek çekirdek otursun. İnşallah ileride kökleşecek. Hiç endişe etmeyin. Bu girdiğim konular da önemli. Mesela daire-i ilim, daire-i kudret, daire-i irade ve meşiyet. Yani bence bugün çok hoş bir şekilde değil mi bir şey oldu. Dersin başında rıza arama metodunu da konuştuk. O da çok önemliydi bence. 25. sözdeki mülhem orası. Evet. Devam edelim mi tamamsak? Hiçbir şey daire-i ilim ve kudretinden hariç olmadığı gibi daire-i irade ve meşiyetinden dahi hariç değildir ki böyle cüz'i ve dağınık şeylerde dahi bir tenasüp gözetiliyor ve tanzim ediliyor. Neden bu cümle edildiği anlaşıldı herhalde. Yani Allah Azze ve Celle'nin ilmi, kudreti, irade ve meşiyeti dışında hiçbir şey yoksa bu tevafuklar da yoktur. Ana konumuz neydi? Ya bu kadar tevafukla uğraşmak israf mıdır? Önce çok kıymetli bir makamdan gelen küçücük şey de israf olmaz, onu söyledi. Daha sonra ney Allah'ın ilmi, kudreti, irade ve meşiyeti dışındaki bunları onların dışında gibi görüyorsunuz diye onu söylüyor. Yani güneşin ve ayın hareketlerinde Allah tanınıyor da bu küçük gibi gözüken olaylarda tevhide çıkılmaz mı zannediyorsunuz? Savunmalar çok güzel. Buyurun. Ve o tanzim içinde ve irade-i amme cilvesinde bir inayeti hassa suretinde Risale-i Nur'a bir imtiyaz nevinde
hususi bir teveccüh ve iltifat görülmüş. Üstad Hazretleri'nin hayatı Risale-i Nurlarla örülü olduğundan dolayı bu simetrileri, bu tevafuk denk gelmelerini bu eserin makbuliyetine bir alamet olarak görüyor ve bunu bir imtiyaz olarak görüyor. Yani evet, bu eser çok fazla iman kurtaracak. Yani benim hidayetime vesile olan bu eserdir benim kendim için. Benim etrafımda da böyle çok fazla tanıdığım arkadaş var. Bize de gelen günlük binlerce aramalar, mesajlar var. Günlük binlerce. Evet, o Risale-i Nur'daki namaz dersiyle böyle oldu. Tesettür dersiyle böyle oldu. Şu dersiyle aile hayatının önemini bu kadar binlerceyi biz sadece gözümüzle görüyorsak, evet yani bu eser için bu kadar dertlenmek ve onun doğruluğuna küçücük bir işareti bile israf görmemek makbul, güzel bir olay. Buyurun. Ben bu derin meseleyi görmek için İşaratul İcaz tefsirinin tevafukatına dikkat ettim. Kat'i bir kanaatle o sırrı bildim ve hissettim. Yani bu derin meselenin kendisi haricinde olduğunu bildim diyor. Bilmek aklen kabul demektir. Hissettim diyor. Hissettim ne oluyor? O da aklın üstü, bir de kalp ile hissetme meselesidir. Çünkü gerçekten aslında bu imanın makesi vicdan. Yani burada akıl midesinde çok sindirmemiz gerekiyor. Ama onun nihai gideceği yer kalpteki iman potası. Yani onun gerçekten makesi, karşılık bulacağı yer vicdan. Buyurun. İkinci cihet. Nasıl ki çok mübarek ve kutsi, büyük bir zat, gayet fakir ve muhtaç bir adama ümit edilmediği bir tarzda iltifatkârane bir kapta bazı kağıtlara sarılı bir hediye ihsan etse. Çok mübarek ve büyük bir adam var. Bir de fakir ve ihtiyacı olan birisi var. Nasıl? Senaryo güzel değil mi? Buyurun. Elbette o biçare adam o pek büyük zata karşı hediyenin binler mislinden fazla teşekkür etmek ister. O büyük insan fakir kişiye kağıtlara sarılı hediye veriyor. Fakir kişi ne yapar? Ya binlerce defa teşekkür etmek ister. Evet. Ve bin o hediye kadar kıymetli bulunan o hediye ile gösterilen iltifatına karşı Ya bu hediyeyi boş ver de yani senin gibi birisi nasıl benim gibi birisine iltifat etti? Bu hediyenin 1000 kat üstüne geçiyor. ne kadar teşekkürde israf ve ifrat etse de makbuldür. Cümleler çok güzel değil mi? Şimdi birisi bana bu şekilde bir kez iyilik yapsa, ben onu her gördüğümde teşekkür etsem bunun bir mahsuru yok. Şimdi konuyu Allah Azze ve Celle'ye getirmeden önce mübarek ve büyük bir zat diyor. Bir kafamızda hayal edelim. Mesela düşünün ki ben hastayım, yorgunum. Şimdi örnek olsun diye anlatıyorum. Tam da evimin önünden Üstad Hazretleri geçiyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri geçiyor. İmam Rabbani Hazretleri geçiyor. Üçü birden. Ya bir bakıyorlar ki böyle gariban, hasta bir adam. Birisi odun kırıyor. Öbürü geliyor sobamı yakıyor. Öbürü de bana çorba yapıyor. Bak düşünün yani. Olayı görüyor musun? Zaten hayallerimizde olan şeyler değil mi bunlar? Ahirette onlarla da inşallah denk gelebilmek. Yani düşünün, böyle ömrün onlardan istifade etmekle geçmiş. Ve onlar, birisi odununu kırıyor, biri sobanı yakıyor, biri çorba yapıyor. Ben iyileşir iyileşmez onların o organizasyonundan bana kalan o kaşık, çorba içtiğim kaşığı. Şöyle bir tablo yapsam, çerçeve diye de başucuma assam, bana ziyarete gelen herkese bak bu kaşığın öyküsünü biliyor musun diye anlatsam. Fazla olur mu, israf olur mu? Olmaz değil mi? Yani insanlar biriktirdiği paraları anlatıyor. Bak bu 20 yıllık para. Telefonu gösteriyor, ya bu telefonu 10 yıl önce kullanıyorduk. Ya böyle büyük bir mesele, onlar gibi büyük insanlardan böyle bir ikram gelmiş. Yani böyle bir meseleyi her gelene anlatsam makbuldür. Sonra konu buraya gelecek. Bu da değil. Alemlerin Rabbi o gün sana özel bir iltifatta bulundu. Bakın güneşi herkese doğurdu. Ama bu tevafuğu sadece bana özel yarattı. Alemlerin Rabbi bana özel bir ikramda bulundu. Ya buna kim lakayt kalabilir? İnanın yeryüzünde buna muhatap olmaktan daha kıymetli, daha büyük hiçbir şey yok. Ve istidradi anlatayım, bunun değerini bilmeyene bu hediye tekrar gelmez. Böyle de bir mesele. Devam edelim. Ve o çok mübarek zatın o hediyesine sardığı kağıtları da teberrük deyip şeker gibi yese. Olayı anlıyor musunuz? Ne kadar kıymet veriyor? Yani o hediyenin sarılı olduğu kağıdı bile bereket gibi görüyor. Evet. Hatta o hediye içindeki cevizlerin sert kabuklarını da teberrük diye ekmek gibi yutsa. Demek hediyenin içinde ceviz varmış. Onun kabuğunu bile yese yani bereket diye. Bu kadar büyük birisinden böyle bir hediye gelmiş. Teberrüktür, berekettir dese. Evet. Ve o hediyenin kabını mübarek bir kitap gibi öpse ve başına koysa. Betimlemeler çok enteresan değil mi? Evet. İsraf olmadığı gibi aynen öyle de Risale-i Nur yüzünde irade-i amme, inayeti hassa, iltifatını
tevafuk zarfıyla ihsan edilmiş. Yine bir ince mesele gireyim. Zarf dedi. Çünkü zarfın kendisinin bir manası yoktur. Mana içini açarsan vardır. Burada tevafuğu yaşadın ve şaşırdın. Bu zarfı. Okunması gereken bir mektup var. Allah Azze ve Celle sana ne demek istedi? Yani tevafuğu sadece şaşırıp bıraksak bu yeterli olmuyor. Zarf demiş çünkü. İçini açıp mektubu da okumak gerekiyor. Bu geliştirilebilen bir kabiliyet gerekiyor. Bunun için. Evet. Elbette tevafuka dair tafsilat, Tafsilat ne demek? Detaya inmek demek. Ya bir düşüneyim bu neden oldu diye. O Nuh Bey mektubunda nasıl iniyordu detaylara? Hatırlayınız. Evet. tasvirat, Tasvirat da detayları anlatmak. Evet. fiili teşekküratın bir nevidir. Yani tevafuk oldu sevindim. Yeter mi? Bu fiili bir teşekkür değil. Detaylara inmem ve o samimi, doğru anlayan bir insanın doğru anlayacak bir çevreye anlatması. Anladınız mı olayı? Allah Allah. Evet buyurun. Ve sevincin ve minnettarlığın heyecanlı tereşşuhatıdır. Kusura bakılmaz. Evet, böyle bir zatın iltifatını gösteren maddi 40 para ihsanına karşı 40.000 teşekkür edilse israf değil. Çünkü burada hediyenin kıymeti hediyenin kendisi değil. Kıymeti geldiği makam ile ölçülür ve geldiği makam o iltifatın yani o hediyenin çok üstündedir değil mi? Çünkü gelince bu hediye en büyük alameti çok hızlı tevhide çıkarmasıdır. Demek ki israf değildir. İnsan için söylenen olay, sıfat, isimlerin her birisinde bir sınırlayıcı vardır. Her biri mahduttur. Yani mutlak olamaz insan için söylenen değil mi? Yani hep şefkat et. Hep olur mu? Celallenmenin bir yeri yok mu hayatında? Mesela birisi inanılmaz zulmediyor tarifsiz boyutta. Ona da mı şefkat edeceksin? Hayır olmaz yani. Hep hüsnü zannet. Yani bu bir insan için olabilir mi? Yani mesela Üstad Hazretleri ne diyor hüsnü zan için? Şu hüsnü zannınızı makbul görmem ki diyor. Bir müfside ya da dessasa hüsnü zan edersin. Demek bunlara hüsnü zan edilmez. Öyle değil mi? Hep tebessüm et. Yani mümkün mü? Ya her ortamda sadece böyle durmak. Demek ki insan için söylenen şeyler mahduttur, sınırlıdır. Burada da böyle bir şeydir. Yani evet tevafukta israf var mıdır? Yoktur. Ama hikmetli adımlarla onu gidebilirsen yoktur. Mutlaka bunun terazisini de bozma var mıdır? Mutlaka vardır. Yani sen o kapasitenin adamı değilsindir. Bir yıl içerisindeki 3 tane tevafuğu yorumlayacak birisindir. Ama artık günlük 300, 400, 500 tane olayı öyle sen tevafuk gibi ilişkilendirmeye çalışmışsındır. Tam bunu yorumlayacak kapasite belki sende yoktur ve bunu doğru anlamayacak insanlara sürekli sunulmuştur. Ve en önemli meselesi şurası, amacının yani zarfın içinde yazan mazrufun ne olduğunu da anlayabilmiş değilsindir. Konu sadece belki şekle dönmüştür. Yani bende çok tevafuk var ben makbulüm. Konu belki sadece şekle dönmüştür. O yüzden Üstad Hazretleri burada meseleyi hayır çerçevesinde genel olarak ele aldığında evet tevafukta israf yoktur. Peki bir insan bunu israf seviyesine çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Tekrar söylemek istiyorum. İnsana tevdi edilen sıfatlar mutlaka mahduttur. Yani ne yaparsan yap hiçbir problem yok şeklinde de anlamayıp meseleyi doğru zeminine oturtmakta çok önemlidir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Nasıldı ders? Acayip değil mi? Daha bu seride çok ders var. Tefeül var. Hissi kablel vuku var. Tevil hadis var. Sayayım mı kaç ders var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Ama nasıl dersler? Ya tadı çok farklı değil mi bu tevafuk derslerinin? Bal kaymak gibi. Ben garip geldi ya böyle bir konuşalım diye başladığımız dersler nerelere geldi? Bu mektubu dün okumuştum. Geçen Bey mektubunu da ders yaptıktan bir gün sonra devam ettim. Allah Allah. Bir önce o bir sonra. Şimdi şey çok dikkatimi çekerdi. Şimdi üstad çoğu yerde bir cifir cifir giriyor ya. Cifirden de maksat aynı ya tevafukla hani davanın hakkaniyetini göstermek. Bazen diyordum böyle üstad çok detaylı giriyor. Diyordum ya üstadım ben zaten kafamda hiçbir soru işareti yok. Acaba niye bu kadar tahşidat sürekli? İsraf mı konusu da aslında o. Niye bu kadar tevafuk var diye. Sonra şey aklıma geldi dedim yani her insanın herhalde hakikati anlama midesi farklı. Kimisi direkt görünce kabul ediyor. Kimisi biraz daha derinden böyle hani o bizim o rüyacılar dediğimiz var ya. O hassas şeyler böyle ince işaretçiler. Onlar belki bu tevafukla belki ehli ilim de ileride cifirle bunu kabul edecek. Yani diyecek ki burada çok yüksek bir ilim var deyip oradan kabul edecek diye. Öyle. Belki üstad farklı pencerelerden hep böyle. Müdafalar da öyle bir şey mesela. Bazen müdafalar o kadar yoğun okuyunca diyorum ki ya ben üstad benim şüphem yok. Sonra diyorum ki demek ki bunu da ihtiyacı olanlar da bu şekilde dinleyip onlar da oradan kabul edecek diye demek ki o
farklı farklı anlama şeylerini gösteriyor. Bu tevafuk da onlardan biri aslında. Belki soru da o yüzden gelmiştir, israf mı? Ama işte bu pencereden anlayan da çok kişi olduğu için belki onların anlamasını kolaylaştırmak için. Tam öyle. Hem bizim bazı kullanmadığımız organlarımızı açıyor şu an. Hem de şu an yeni bir kitle daha kazandırıyor. Ehli kalbi dediğin gibi. Çünkü bu tevafuk derslerini yaparken çok acayip ben de hisler yaşıyorum. Olumlu manada. Güç buluyorum, şevk buluyorum ve çok ihtiyacımız var böyle şeylere. Değil mi? Bu asırda bir müminin birisine kuvve-i maneviye vermesi büyük sevap. İnsan ihtiyaç duyuyor çünkü. Dediğin çok doğru, katılıyorum. Ben de düşünüyordum senin gibi demek. Sadece ben düşünmemişim. Bir de o son söylediğin örnek de aslında çok önemli. Bazen tevafuku görüyoruz da nasıl yorumluyorsun? Senin verdiğin bir örnek var ya abi. Rüyamda üstadı gördüm. Kendini biraz makama koyuyor. Ne gördüm? Namaz kıl diyor. Kıl yani sen. Orada asıl maksadı anlamamışsın. Evet, Üstadı gördüm diye kendini bir şeye koyuyorsun. Tabii. Halbuki oradaki zarf ortada ama mektubu okumamışsın. Yani o lineer olayları okuyamayan abi. Mesela işte ben bir kediye vurdum, arabada bana vurdu. Daha bu lineer olayları okuyamayan karmaşık yani non-lineer olayları okuması mümkün değil. Ve çok kapalı bir şekilde ahirete gidecek. Çok üzücü. Öyle değil mi yani? Basit şeyler var çok rahat okunabilecek işte. Ya bir türlü borcum bitmiyor. Demek senin birine borcun takılmış. Manen görmek gerekiyor değil mi? Bugün bir şey işittim. Bir arkadaş sıkışıyor. Hanımından diyor ya işte altınları ver ben sonra işimi göreyim sana veririm. Hanımı da yok diyor yani ben hayatta vermem diyor. Yani güvenmiyor yani. Şimdi o arkadaşım bana biri problemini sorsa Allah'a güven tevekkül derim. Öyle değil mi? Biz kainattaki olaylardan biraz bunları okumamız gerekiyor değil mi? Fudayl bin İyaz diyor yani ne zaman Allah'a asilik etsem bineğim de bana asilik ediyor diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor bu yüzde yalan yoktur diyor. Ya bu nasıl bir ilim ki yani? Siz biliyor musunuz bunu? Abdullah ibn Selam diyor. Sizde böyle bir ilim var mı yani? Bu yüzde yalan yoktur yani. Mesela birisi beni 20 kez yalanla kandırsa 21. de derim ki bu yine yalan söylüyor. Bu ilim bizde var değil mi? Ama bir yüz görüp bunda yalan yoktur. Bu ilim var mı sizde? Neyle ney birleşince bu oluyor? Yani bunlar da farklı okunması gereken. Basiret diye geçen, feraset diye geçen, ümmette mümtaz kişilikler olarak geçen değil mi? O olaylar da bunlar. Daha lineer olayları okuyamayan bu non-lineer olayları yani karmaşık olayları onları okuyamaz. Çok lezzetli ders. Tefeülü görün siz tefeülü. Ya 2 gündür bir çalıştım. Dedim ki ya bu ders mutlu olmak için mecbur ya. Çünkü olayları hayra yorma kabiliyetine benim çok ihtiyacım var. Sizin yok mu? Ya dedim bu ders var ya ilaç dedim ya. Tefeül dersin ha. Ya benim olayları anlamlandırıp hayra yormaya ben çok ihtiyaç duyuyorum. Yani o tefeül dersi çok enteresan bir ders olacak onu da söyleyeyim.